6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından 13 gün geride kaldı. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken sağ kurtarılan vatandaşlarımız var. Öncelikli olarak buradan depremde hayatını kaybeden depremzedelerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Acımız Türkiye olarak büyük. Tek yürek olduk, acılarını paylaşıyoruz, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Elbette ki deprem doğal bir afet. Fakat ard arda yaşanan son depremlerin ardından gördük ki hepimizin sorumlulukları var. Üretim, denetim ve eğitimin bu noktada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Gündeme dair her alanı ayrı ayrı değerlendireceğimiz programımızın ilk konuğu İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cahit Duyan. Hoş geldiniz Cahit Bey. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız öncelikli olarak? Maalesef son günlerde bir depremden dolayı ülkemizle birlikte biz de kötü günler yaşıyoruz. İnşallah bu günleri de bir daha yaşamamak dileğindeyiz. Amin diyelim. Evet, ülkecek çok büyük bir afet yaşadık. Acımız büyük gerçekten. Çok kötü görüntüler gördük. İçimizi acıttı bu görüntüler. Bunun yanı sıra da daha fazla dikkat çeken görüntüler de oldu. Bu görüntülerden birkaçı yıkılan, tuzla buz olan binaların yanı sıra ayakta kalan binalar da oldu. Evet. Onlar yıkılmadı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Deprem öldürmez, binalar öldürür diyebilir miyiz? Yani tabii bir depremde tüm yapıların yıkılması söz konusu olmuyor. Bundan önceki depremlerde de bunu gördük. Yönetmeliklere, mevzuata, mühendislik kurallarına uygun yaptığınız zaman binaların toptan göçmesi söz konusu olmamakta. Ona değinelim istiyorum ben biraz Cahit Bey. Bir binanın projelendirilmesinden bitimine kadar olan o süreç nasıl işliyor? Denetimlerde dahil. Şimdi şöyle, bir binanın başından sonuna kadar belli aşamalardan geçiliyor. Evet. Önce bir projelendirme aşaması var. Evet. Bu projelendirme aşaması nereden oluyor? Belediye mi? Şimdi belediyeden bir arsanız var. Bir bina yapmak istiyorsunuz. Bir imar durumunu alıyorsunuz. Daha sonra bunu bir mimar önce bir bina tasarlıyor. Evet. Bu mimari projeye göre diğer projeler, işte statik, mimari, elektrik projeleri. Tabii bu arada arsaya bir zemin etüdü yapılıyor. Daha sonra bu mimari projeye uygun şekilde diğer projeler hazırlanıyor. Statik projeler. Burada deprem güvenliği açısından önemli projelerden proje. Statik proje diye adlandırılıyor. Aslında o statik de değil ama öyle bir geçmişten gelen bir isimlendirme söz konusu. Bu statik projenin de deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılması gerekli. Evet. Son depremde bize bir kez daha gösterdi ki projelendirme süreçlerinde de hatalar bulunmakta. Projelendirme sürecinden sonra bir ruhsat alınıyor bildiğim kadarıyla. Evet, daha sonra projeler bittiğinde bir yapı denetim firması belirleniyor. Yapı müteahhit firması belirleniyor. Bir şantiye şefi belirleniyor. Evet. Daha sonra bunlarla birlikte projeler yapı denetim onayından sonra bir belediye onayına sunuluyor. Daha sonra belediye tarafından ruhsatlandırılıyor. Yapı için. Şimdi bu aşamadaki bazı eksiklerden bahsetmek belki yerinde olur. Çünkü bunlar hasarların da sebepler arasında. Şimdi öncelikle bizim statik proje çok önemli. Az önce de söylediğim gibi deprem güvenliği açısından. Bu statik projeleri hazırlayan inşaat mühendisinin bizim İnşaat Mühendisleri Odası'nın 30 yıldır dile getirdiği şekilde bir yetkili mühendislik uygulaması yapılması söz konusu. Bu çok önemli bir husus. Çünkü inşaat dünyada hiçbir ülkede, gelişmiş ülkelerde uygulaması olmayan bir şekilde bir inşaat mühendisi üniversiteden mezun olduğu andan itibaren sınırsız bir yetkiye sahip. Sadece bizim ülkemizde mi böyle? Yani gelişmiş ülkenin hiçbirinde bunun örneği yok. Bunun muhakkak işte ismi ne olursa profesyonel mühendislik, yetkili mühendislik şeklinde bir uygulamaya geçilmesi zaruri. Yani bu nasıl olacak? İnşaat mühendisi okuldan mezun olur olmaz bir proje hazırlaması söz konusu olmamalı. Belli bir
çalışma hayatının ardından bir sınava tabi tutulup yetkinliğini ortaya koyduktan sonra bu projelendirme sürecinde yer alması zaruri. Bunun niçin önemli? Çünkü yapılan bina depremde hasar gören veya toptan göçme yaşayan binaların önemli bir bölümünde proje hatalarını görüyoruz. Bunun önüne geçmenin yolu ilk olarak projeyi yapan inşaat mühendisinin yetkinliğini sağlamamızdan geçiyor. Eğitim. Anladığım kadarıyla eğitim. Bir diğer husus, yapı denetim sisteminde de belli sorunlar var. Bunu da düzenlememiz gerekiyor. Yapı denetim sisteminde yer alan denetçiler de maalesef çok liyakatın ön planda olduğu bir süreçten geçmiyor. Evet. Mesela örneğin bir proje denetçisi olmak için işte 3 yıl proje yapmak gibi bir şart söz konusu. Ancak proje yapmak için hiçbir şartın olmadığı, yani okuldan mezun olmaz proje yapabildiğiniz gibi 3 yıllık bir proje uygulamasından sonra denetçi olabiliyorsunuz. Evet. Tabii bu zincirleme olarak bu projelendirme sürecinin hatalarını gidermemizi engelleyen bir durum. Denetimciler de denetleniyor mu? Bakanlığa bağlı olarak çalışıyor. Denetimciler denetleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın her ildeki müdürlüklerinde yapı denetim müdürlüğü var, yapı denetim şube müdürlüğü var. Onlar yapı denetim firmalarını da denetliyor. Evet. Peki sağlıklı bir binanın ömrü ne kadar Cahit Bey? Şimdi bizim binalarımızın ömrüyle ilgili belli bir süre yok. Ama ortalama bir 100 yıl gibi bir süre genel olarak kabul görmekte. Ama bu kesin bir süreden bahsetmek mümkün olmamakta. Peki Ordu 3. derecede deprem bölgesinde yer alıyor. Sizde Ordu'daki yapılar depreme dayanıklı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Bu deprem bölgeleri yeni 2018 yılında yayınlanan ve 1 Ocak 2009'da yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde ortadan kalktı. Artık 1. derece, 2. derece gibi deprem bölgesi sınıflaması yok. Oradaki binaların deprem güvenliği durumuna gelince şöyle söyleyelim. Kuzey Anadolu fay hattı var biliyorsunuz. Evet. Bizim Ordu'nun da hemen güneyinden geçmekte biliyorsunuz. Burada yani ilimize yakın bir lokasyonda herhangi bir deprem oluşumunda orada ciddi etkilenmesi söz konusu. Özellikle bizim güneye doğru yani inildikçe yani daha güneydeki ilçelerimiz bundan daha etkilenmesi söz konusu. Tabii şöyle söyleyelim, Türkiye genelinde olduğu gibi bizim orada da belli yapı stoğunun önemli bir bölümü deprem güvenliği yetersiz. Bunu nereden görüyoruz? Mesela riskli yapı tespiti var. Evet. Kentsel dönüşüm denilen uygulamada riskli yapı tespiti yapılıyor. Çok büyük bölümü incelenen yapıların riskli çıkıyor ve yıkıma gidiyor. Bu yüzden kentsel dönüşüm çok önemli. Uzun bir süreç, zor bir süreç ama bir an önce başlayıp önümüzdeki süreçte riskli yapıların ortadan kaldırılması şart. Ordu'da ilk yerleşim Taşbaşı Mahallesi ile başladı. Şu anda depreme dayanıklılık olarak, mahalle olarak değerlendirecek olursak hangi mahalleler daha dayanıklıdır, değildir diyebilir miyiz? Yer, zeminle alakalı. Şöyle, mahalle bazında depreme dayanıklıdır demek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Zeminiyle alakalı. Evet, yani siz olduğu için hani her mahallenin zemini farklı. Evet, zemin farklı ama şöyle. Yani mühendislikte her zemine uygun depreme dayanıklı yapı üretmek mümkün. Ve siz sağlam zemine depreme yönetmelikleri uygun olmayan yapılar yapabilirsiniz ve bu da depremde yıkılabilir. Zemini görece daha kötü bir lokasyona yaptığınız mühendislik gereklerini uygularsanız deprem güvenli olarak inşa etmeniz mümkün. Önemli olan burada yapıların zemin koşullarına ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanıp inşa edilmesi. Deprem izolatörü çok konuşuldu. Her binaya uygun mu?
kullanımı depremi engeller mi? Şöyle, deprem izolatörleri dünyada uzunca bir süre uygulaması olan ama ülkemizde son yıllarda uygulaması özellikle kamu yapılarıyla daha fazla uygulamasını gördüğümüz sistemler. İzolatörler tabii depreme karşı önemli güvenlik sağlıyor. Ülkemizde özellikle şehir hastanelerde kullanımı şart. İlimizde de biliyorsunuz şu anda bir şehir hastanesi inşaatı devam ediyor. O inşaatta da deprem izolatörleri kullanıldı. Deprem izolatörleri tabii etkin bir deprem dayanımı sağlamakla birlikte bir maliyet unsuru var. Daha çok önemli yapılarda şu an için kullanılıyor. Önümüzdeki süreçte konut türü yapılarda da yaygın olarak kullanılması söz konusu olabilir. Ama tabii bu maliyet unsuru önemli bir faktör. Önümüzdeki süreçte yaygın olarak kullanımın artacağını düşünmekteyim. Peki oturduğumuz binanın depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz? Aslında şöyle bir şey var. Yani bir binanın yapı kullanma izni alındığında aslında onun deprem güvenli olduğunu göstermesi gerekiyor. Ancak bizim projelendirme ve yapım sürecinde, inşa sürecinde birçok aksaklıklardan dolayı yapılarımızın deprem güvenli tamamının, yani bütününün deprem güvenli olduğunu söyleyemiyoruz. Tabii ki büyük bir kısmı deprem güvenli olarak yapılmakta. Ancak maalesef işlerinde yönetmeliklere uygun olmayacak şekilde yapılan yapılarımız da mevcut. Son depremde bunu bize gösterdi. Daha birkaç yıllık, hatta iskan alınmamış yapıların bile toptan göçmeye maruz kaldığını gördük. Tabii bu da bizim yani kağıt üzerinde kaldığını, yapı kullanma izninin çok da deprem güvenli yapı anlamına gelmediğini bize gösteriyor. Bizim bu proje ve inşa sürecindeki aksaklıkları ortadan kaldırarak tüm yapıların, tüm inşa edilen yapıların deprem güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bu konuda sizin çözüm önerileriniz ne peki? Ne yapılabilir? Yönetmeliklere uyulmuyor. Yani dediğim gibi yani mevzuatta birçok eksiklerimiz var. Evet. Bunları gidermemiz gerekir. Yani şöyle söyleyeyim, çok radikal düzenlemeler artık yapmamız şart. Çünkü bakıyoruz mesela Marmara depreminden sonra bir 23-24 yıl geçti. Halen daha yeni yapılan yapıların da toptan göçmeye maruz kalması söz konusu olabiliyor. Tabii yaşanan depremde şöyle bir şey var. Deprem gerçekten büyük bir deprem. Bir de hemen çok kısa bir süre sonra ikinci bir depreme de maruz kalındı. Bu tabii hasar gören veya toptan göçmeye maruz kalan yapı sayısını artıran bir faktör. Ancak gördük ki mühendislik kurallarına uyulduğunda her iki depremde yaşayan ve ayakta kalan binalar da var. Ayakta kalmayı bırakın, hiç hasar görmeyen dahi yapılar var. Evet. Tabii biz tasarımda böyle büyük bir depremlerde binaların ağır hasar bile görmesini kabul ediyoruz. Ancak toptan göçme olmaması gerekli. Evet. Ancak mühendislik kurallarına uygun yapıldığında işte çok az hasarla da yapıların bu depremi atlatabildiğini gördük. Tabii burada birçok faktör de var. Yani zemin koşulları çok öne çıktığını görüyoruz belli bölgelerde. Bu zemin koşullarına uygun yapıların inşa edilmediğini şahit oluyoruz. Tabii birçok belgede yani siz de görmüşsünüzdür yani malzeme ile ilgili çok ciddi problemler var. Yani bazen şimdi izliyoruz, karot alıyorlar. Karot almaya çalışıyorlar diyelim. Yani karot dahi alınamayan bir beton dememek de gerekiyor aslında. Beton bile değil, bir malzemenin mevcut olduğu çok sayıda yapı mevcut. İşte bunların düzenlenmesi gerekli. Evet, ya bir sürü denetimden bahsettiniz. Projelendirme aşamasından yapımına kadar. Bu denetimlerde bu kadar sık denetimin olduğu bir yerde nasıl böyle yapılar olabiliyor? Şimdi şöyle, malzeme dayanımının oldukça düşük olduğu yapılar genelde eski yapılar. Yani yeni yapıların malzeme dayanımı biraz daha iyi olduğu gözlemleniyor. Ancak yeni yapılarda da şöyle bir problem var. Zemine uygun olmayan yapılar var. Bir de
düzensiz yapılar var. Mesela depreme karşı zafiyet gösterecek. Mesela bu zayıf kat dediğimiz zemin katta iş yeri olan ve dolgu duvar olmayan yapıların ciddi problem yaşadığını gözlemledim. Tabii farklı hasar türlerine de şahit oluyoruz. Burada kullanım süreci de çok önemli. Mesela deprem güvenli olarak inşa edilip tamamlanmış bir yapının kullanım esnasında da işte kolonların kesildiği gibi bilgiler de ulaşıyor. Evet, maalesef. Bunların mevzuatla bunun önüne geçmek çok mümkün gözükmüyor aslında. Yani kullanım aşamasında siz nasıl bir denetim yapıp da bunun önüne geçebilirsiniz? İşte bunun bilinçlendirmemiz gerekli vatandaşlarımızda. Depremde binanın yıkılma şekli bize ne anlatıyor? Şimdi birçok yıkılan binayı gördük. Kimisi yan yattı, dönerek yıkılan oldu, zeminden çöken oldu. Bu bize ne anlatıyor? Evet, şöyle çok değişik hasar türlerini hakikaten gözlemledik. Bu daha önceki depremlerde de gözlemlediğimiz bir olgu. Bazı binaların baktığımızda tabii yani bunları detaylı incelemiyoruz. Sadece gözlemsel olarak ve tecrübemizde değerlendirdiğimiz hususlar. Tabii bazı yapıların zemin kaynaklı oldukça ciddi problem yaşadığına şahit olduk. Sıvılaşma dediğimiz olaylar var. Yani binaların biraz zemine gömülmesi veya biraz yan yatması veya tamamen devrilmesi şeklinde tezahür ediyor. Malzeme dayanımlı çok sayıda hasar var. Yani bakıyoruz yani bir enkaz bile ortada moloz yığını şeklini halini almış. Evet. Yani çok fazla malzeme dayanımı, beton dayanımı düşük. Konstrüktif kurallara uyulmayan yapı da çok sayıda var. Yani bu etkiye dediğimiz bir demir detayı var. Bu düşey demirlerin yatay sargıladığımız. İşte bunların aralıklarının çok büyük. Yani ben bazı binaları gördüm 30 santime varan etki aralıkları var. Bu etkiyelerin kancaların 135 derece olması gerekirken 90 derece olarak bırakılmış. Tabii bu deprem anında bir vurulmaya maruz kaldığında hemen açılıp sargılama görevini yapamıyor. Vurulmaya maruz kalan yapılar görüyoruz. Taşıyıcı sistemin hatalı tasarlanmış. Bina tamamen vurulmaya maruz kalıyor. Bunun taşıyıcı sistemin simetrik olarak yerleştirilmediğini gördük. Tabii depremin büyüklüğü yani burada önemli olmakla birlikte yapılarımızın önemli bölümünün deprem güvenliği yetersiz olduğunu özetleyebiliriz. Peki son olarak buradan konut alacak vatandaşlarımıza ne önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliler konut alırken? Şimdi konut alırken aslında az önce bahsettiğimiz gibi yani bir yapı kullanma izninin olması o binanın deprem güvenliğinde olması manasına gelmesi lazım en azından yeni yapılar için. Eski yapılar için de şöyle yani deprem güvenliği bir yapının deprem güvenli olduğunu anlamak öyle çok vatandaş açısından kolay değil. Burada belki bir profesyonel destek almaları söz konusu olabilir. Yani bir uzman bir inşaat mühendisine belki bir ön inceleme yaptırmaları mümkün. Ancak dediğim gibi bizim tüm yapılarımızı deprem güvenli hale getirmemiz şart. Bu kolay bir iş değil, uzun vadede gerçekleşecek bir iş. Evet. Ancak bir an önce başlayıp bunu uzun vadede yani adımlar atmamız lazım. Ne kadar önce başlarsak depreme maruz kalıp yıkılacak binalarımızda o kadar kısa sürede azaltmış oluruz. Teşekkür ediyoruz Cahit Bey size bize vaktinizi ayırdığınız için. İnşaata dair merak edilen birçok sorunun cevabını Cahit Bey'den aldık. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki konu ve konukla karşınızda olmak dileğiyle. Görüşmek üzere.